Madeleine Petsch, tanıdık formatta acımasız atlama korkularını yemliyor. Rennie Harlin'in yönettiği Lionsgate'in The Strangers, yan ürünü, ne bir ön bölüm ne de bir devam filmidir ve değerli 2008 orijinalinin iyi yapılandırılmış ama yetersiz bir yeniden anlatımıyla başlar. The Strangers, Chapter 1 beklenenden daha keyifli. Geriye doğru bakıldığında, Lionsgate'in giderek daha fazla kafası karışan slasher serisi tarafından hayal kırıklığına uğramak için bir neden daha var, yaratılışından bu yana 20 yıldan az bir süre sonra zaten parçalar için seçilmeye başlanan, tanınabilir ve bir zamanlar el üstünde tutulan bir fikri mülkiyet parçası. Basit bir haneye saldırı korkusu olarak başlayan şey yazar, yönetmen Brian Bertino'nun 2008'deki ilk filminde beklenti eksikliğini ne kadar iyi manipüle ettiği nedeniyle olağanüstü artık o kadar güzel incelikli veya anlamsız değil. Hayır, bugünlerde Rennie Harlin'in yönettiği The Strangers, baştan sona gölgeli orman sahneleri, sıkı atlama korkuları ve orijinal senaryodan geri çağırma olarak işe yarayan birkaç satıra beceriksizce tekrarlanan göndermelerle dolu, ortalama bir melodramatik gerilim filmi. Bu, sıradan hayranlar için yeterince eğlenceli ve karakter çalışması ve diyaloglar arzu edilen bir şey bıraksa da, genel uygulama için bölüm 1'i geçmek zor, gerilim acımasız ve ton meselesi olarak ara sıra sabunlu film bunun ne olduğunu biliyor ve bundan hoşlanıyor. Ancak zaten hayal kırıklığı yaratan nakit kapmalarla dolu bir türde ve şimdi adı Strangers'a eklenen ironik bir aşinalık bu iyi ama harika olmayan yan ürün, stüdyo odaklı bir çift tipli tozlu ağızda kalan tada sahip. Daha önce gördüğünüz şeyin aynısı, yalnızca daha az kederli ve daha fazla iş motivasyonlu. Stranger Danger Light'ı düşünün, tüm sessiz alaylar ve şiddet patlamaları, şimdi duygusal yatırımın yarısıyla. Madeleine Petsch ve Froy Gutierrez'in kırsal bir tatil yeri kiralarken dehşete kapılan başka bir çift olarak rol aldığı bu yardımcı film, bir prequel ya da devam filmi olarak sunulmuyor ve çıldırtıcı başlığı sayesinde izleyicilerin sinema salonlarına girip çıkması muhtemeldir. Onun zaman çizelgesi, Alan Cohen ve Alan Friedland tarafından bizzat Bertino'nun yazdığı bir hikayeden yola çıkılarak yazılan birinci bölüm, Oregon'un şüpheli derecede düşmanca bir köşesinde belirsiz bir dönemde başlıyor. Araba sorunları muhabbet kuşlarımızı mahsur bıraktığında, şehir züppesi Maya ve Ryan kısa sürede yerel halkla rahatsız edici karşılaşmalarla karşılaşırlar ve ilk filmde olduğu gibi tüyler ürpertici dindar misyonerler bol miktarda bulunur. Bu, geri dönebileceğimiz tehditkar bir dünya ama bu filmde değil. Durum gereği Airbnb'de romantik bir geceye sürüklenen çift, çok geçmeden hikayelerinin geri kalanını oluşturacak tek mekana yerleşir. Editör Michelle Harrison, film çarpıcı bir karanlığa gömülmeden ve korkular ön kapıya amansız bir vuruş gibi çarpmadan önce, iç sahnelerin sıcak, şeffaf güzelliği etrafında rüya gibi bir atmosfer oluşturarak göz kamaştırıyor. İlk filmin tarifini manevi olarak kopyalayan, o dünyayla nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklamadan bölüm 1, açılıştaki, Strangers, gezisinde saldırıya uğrayan aşıkların kırılan nişanının yerine, doğuştan sempatik olan Petsch ve Golden arasında gelişen bir romantizm vaadini koyuyor. Retriever benzeri Gutierrez, görünen mutlulukları nedeniyle acımasızca cezalandırılıyorlar ve her iki oyuncu da sorunu birlikte çözerken ciddi bir duruş sergiliyor. Yine de, aynı zamanda yönetici yapımcı olan Petsch'in kendi başınayken tamamen heyecan verici olduğunu ve çevresini sürekli değişen bir inançsızlıkla yansıttığını da söylemek gerekir. Bölüm 1'in tek bir keşfi varsa o da eski, Riverdale, kötü kızının iyi niyetli bir çığlık kraliçesi olma yolunda ilerlediğidir. Dyer ikilisini takdir edenler muhtemelen bu parlak kaplamadan rahatsız olmayacaklar, ancak bu yıl 2 devam filminin daha gelmesi bekleniyor, tiyatrolar için yapılmış bir mini dizide, belki de. Yapısal olarak, bölüm 1 size daha önce görmediğiniz hiçbir şeyi göstermez ve iyi yapılmış olsa bile, ince örtülü fikri mülkiyet geri dönüşümünün bölüm 2 ve bölüm 3'ü azalan getirilere mahkum edebileceğini gösterir. Evet maskeler harika ve evet, haneye tecavüzler her zaman korkutucu olacaktır. Ancak iş tür klasikleriyle uğraşmaya gelince, mükemmele yakın bir filmi neden yeniden yapmalısınız? Olamaz. Buradaydı.